Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta sonu dilerim. Şimdi bugün bir haftalık grafiklerden emtialara bakalım. Burada yaklaşık 6 haftadır Ocak ayında yaşanan şu tepenin direnç bölgesi sonrasında kırılıp Mart ayındaki şu tepe bölgeyi yapıyoruz ve sonrasında bakın bir süre destek olarak çalışan 24.70-24.16 bölgesini takip ediyoruz. Artık siz de bıkmışsınızdır sürekli bu bölgeyi anlatmamdan. Ancak 6 haftadır bir türlü bu bölgeyi kıramıyoruz. Bu da burada aslında alıcıların zayıfladığını bize gösteren bir hareket. Benim şu an için burada beklentim şu dipten gelen hareketin artık burada bir son bulup şu %38.2 seviyesinin de geçtiği bölgeye kadar satışların derinleşmesi, sonrasında şu düşüş ve buradan yaşanan dönüşle topladığı güç yukarıda 24.70'i kırdığı bir süreci tetiklemesi çok daha sağlıklı bir hareket olacaktır. Bakın burada da şu alan geçmişten gelen gene önemli bir seviyemiz 22.25-21.42. Bu aslında 21.38 tam. Daha düşük zaman dilimlerinden şuradaki destek bölgesini ayarlamak gerekiyor. Şu an için çok önemli değil. Bu bölgeye doğru bir dönüş gördüğümüzde daha düşük zaman dilimlerinde gene bu seviyeleri belirleriz. Şu an için 22.25-21.40'lara doğru bir satışın gelmesi çok sağlıklı olacak. Bu da gene geçmişten gelen önemli bir destek bölgemiz aslında. Tekrar burayı kırdık. Kırdığı direnci destek olarak çalıştırıp dönmesi çok daha sağlıklı bir hareket oluşacaktır. Aksi takdirde bakın burada bir testere hareketi yapma ihtimali var. Onu da şöyle anlatmaya çalışayım. Burada bir kırılım gelir. Eğer yukarıda şu bir önceki bakın gene şurada bir tepe bölgemiz var. 25.40'tan geçen. 25.40'ı da kıramadan burada bir tepe yapıp tekrar bu bölgenin altına iner. Sonrasında buradan tekrar bir kırılımla yükselişine devam eder. Dolayısıyla burada bir testere hareketi gerçekleşir. Burada da ne yapmış olur? Bu bölgede şu an açığa satanlar vardır. Bu direnci bir fake kırılımla bu bölgede açığa satanları stoplatır. Sonrasında bu bölgede tekrar alım yapanları da şu kırılımla tekrar stoplatıp hatta burada da açığa satanlar mutlaka olacaktır bu destek kırıldı deyip bunları da şu yükselişle temizledikten sonra burada güzel bir likidite avı gerçekleştirdikten sonra yükselişine devam edebilir. Bu şekilde de bir güç toplama gerçekleşebilir. Burada işte bu da oldukça sıkıntılıdır. Direnç kırıldı mı, tekrar desteğin altına geri döndük mü? Oldukça karışık, sıkıntılı bir süreç olur bizim için. O nedenle bu direncin kırılmadan şu destek bölgesine kadar yapacağı bir düzeltme ve sonrasındaki kırılım çok daha sağlıklı ve kolay bir trade imkanı verecektir. Aksi takdirde şu testerede sıkıntılı bir süreç geçirebiliriz ama bunu düşük zaman dilimlerinde telafi etmeye çalışacağız. Şimdi buradan altına geçelim. Bakın altında bahsettiğim o testere hareketinin bir başlangıcını yaşıyor olabiliriz. Buradan gelen yükselişle şu direnci kırmış durumdayız fakat burada alımların zayıf kaldığını görüyoruz. Yani şöyle geçmişten baktığımızda önemli bir direncin kırılımı söz konusu. Bakın burada bir önceki kırılımda ne kadar uzun bir mum atarak burada bu direncin kırıldığını görüyoruz. Ancak henüz daha bu hareketi burada göremedik altında. Dolayısıyla buradan bir satış gelip şu testere hareketini yaptıktan sonra yükselişe de geçebilir. Kaldı ki ons gümüşün direncini kıramamış olması bu tarz bir hareketin gelme ihtimalini güçlendiriyor. Buradaki satışlar tabii aşağıda 1800'lere kadar devam da edebilir. Dolayısıyla kritik bir süreç. Gümüşün direncini geçememesi, altının da bu kadar rahat bir kırılım yapıp sonrasında yükselişlerin devam edememesi biraz can sıkıcı olmaya başladı açıkçası. Hafta içi daha düşük zaman dilimlerinde bu süreci takip ediyor olacağız. Şimdi buradan hızlıca bir altın gümüş rasyosuna bakalım. Altın gümüş rasyosunda geçtiğimiz haftada konuştuğumuz 80-65 direncimiz vardı. Bunun üstünde hareketler yaparken bir analiz yapmıştım. Hafta kapanışı 80-65'in altında olacak mı yoksa üstüne atabilecek miyiz? Bunu önemli olacağını konuşmuştuk. Kaldı ki haftalık kapanış 80-65'in hafif altından şu an için gerçekleşmiş durumda. Açıkçası altın gümüş rasyosundaki şu kırılım
kırılımı görmeden altın ve gümüşte düzeltmenin başladığını söyleyemiyoruz. Aşağıda da 79.37 altına tekrar geri dönmediği sürece altın ve gümüşün o dirençlerini kırıp yükselişine başladığını da söyleyemediğimiz bir süreç. Dolayısıyla son derece belirsiz, kararsız bir süreç takip ediyoruz. Düşük zaman dilimlerinden gene hafta içi yapacağımız analizlerle bu kırılımları netleştirmeye çalışacağız. Şimdi buradan hızlıca bir platin ve paladyuma da bakalım. Platin aslında en öngörülebilir hareketi yapıyor. Gayet güzel direncine geldi. Bu bölgeyi direnç olarak çalıştırıp bakın satışların burada derinleştiğini görüyoruz. Burada da önemli olan 1009 olacak. 1009 altında kapanışlar çok önemli olacak burada da. Satışların devam edebileceğini gösterir. Ve ilk olarak da %38.2982 bölgesi önemli olacak. Burada satışlar aşağıdaki şu destek bölgesine kadar 930-890 bölgesine kadar devam edebilir. Bunda bir sıkıntı yok. 896 kapanışlar yalnız burada. Bakın şuradaki şu düşen tepeler sürecinin devam ettiğini ve satışların sertleşme ihtimalini gündeme getirir. Ancak tabii bunu altın ve gümüşten gene takip edeceğiz. Eğer altın gümüşte dönüşleri net olarak görürsek burada da bir sıkıntı olmayacaktır. Bakın burada bir kırılım gerçekleşmiş fakat tekrar altına dönüyoruz. Bir fake harekettir bu. Bu trendlerin kırılımında hep söylerim. Trendin kırılması değil yukarıdaki direnç bölgesinin geçilmesi önemlidir diye. Burada da 1103'ü geçemeyip tekrar satışa döndüğünü görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki hafta 1009 aşağıda kırılıp satışların devamını mı bekleyeceğiz yoksa yukarıda 1103'ü kırıp şu düşüş trendini de sonlandırıp şu bir önceki tepeye doğru alımların güçlendiği süreci mi takip edeceğiz? Yine hafta içi analizlerinden daha düşük zaman dilimlerinden bu süreci takip ediyor olacağız. Şimdi buradan hızlıca bir paladyuma geçelim. Paladyumda aslında isterseniz söyleyecek çok fazla bir şey yok. Şu düşüş trendini koruyor. Daha henüz burada bir dönüş görmedik. Bunun da nedeni bakın 2011'den gelen bir hareket. Bunu tekrar bir göstermek istiyorum. 2011'de gördüğü zirve noktası 860 seviyesindeydi. Örneğin buna gümüşten baktığımız zaman 2011 yılında 49 seviyesine kadar yükselmiş bir gümüş vardı. Sonrasında pandemi dönemindeki gördüğü dip bölgesi 11 dolar. Yaklaşık dörtte bir geri çekilirken gümüş, paladyuma baktığımız zaman 2011 tepesinden neredeyse iki misli bir yükselişi görüyoruz. Bakın pandemi döneminde de paladyumun gördüğü seviye 1500. Dolayısıyla 860'dan 1500'e yükselmiş bir paladyum vardı. Gümüşte ise 49'dan 11 dolara düşmüş bir gümüş vardı. Altın da keza öyle yaklaşık %50'lik bir kayıp yaşadı. Dolayısıyla burada paladyumun zaten çok yükseldiği için bu son gelen yükselişlere katılamadığı bir süreci takip ediyoruz. Yukarıda direnç olarak 1882-1766 direnç bölgemiz var. Destek olarak da aşağıda 1653-1501 bölgesini, 1500 seviyesi çok önemli olacak. 1500 altında kapanışlar oldukça burada sıkıntılı olur. Ancak altın ve gümüşün güçlü durmaya devam ettiği süreçte paladyumda da 1882'nin kırılıp yükselişlerin devam etmesini beklerim. Şimdi buradan gramlara geçmeden önce bir dolar Türk lirasına bakmak istiyorum. Dolar Türk lirasında 18.80 direnç bölgesi çalışmaya devam ediyor. Hafif altında kapatmayı başardılar. Ancak bakın yukarıda fitil boyları uzamaya başladı. 18.84'lere kadar bir yükseliş gördük en son. Şu geçmiş süreçte bakın yaşandığı gibi belli bölgelere sıkıştırıp altına üstüne fitiller atarak bir yatay bant hareketi takip ediyoruz. Burada da önümüzdeki süreçte 18.80'in kırılıp 18.80-18.84 arasında yatay bir süreç geçirmeye başlayacağını düşünüyorum. Burada yukarıda önemli gördüğüm bir direnç bölgemiz var. Bakın şu son fitil boyunun satışlarla karşılaştığı müdahalenin geldiği bölge. 19.05. Dolayısıyla buradan gelecek ani atakların 19'un üstüne atması sıkıntılı bir sürecin başladığını gösterebilir. Malum bir seçim sürecine giriyoruz. Dolayısıyla kontrolün kaybedilebileceği bir süreçteyiz. Dolar Türk lirasını bu süreçte yakından takip etmek gerekecek. Şimdi buradan hemen bir gramlara da bir bakalım. Gram gümüşle ilk olarak başlamak istiyorum. Yukarıda 13.40 direncimiz kırıldıktan sonra güçlü alımlar gördük ve şu an için yukarıda
14.80-14.16 aralığına sıkışmış durumdayız. Ons gümüşün kararsızlığından dolayı gram gümüşte de şu yatay bandı takip ediyoruz. Burada sizlere daha uzun vadeli aslında hedefleri de bugün bahsetmek istiyorum. Bakın şu yukarıdaki 13-14 direncimiz kırıldıktan sonra şuradaki şu hareketin Fibonacci uzatma seviyeleri bizim yeni hedeflerimiz olacak. Daha önce görülmemiş seviyeleri hesaplamak için Fibonacci uzatma seviyelerini kullanıyorum ben. İlk olarak burada hedefimizin 16 olduğunu söyleyebiliyorum Fibonacci seviyelerinden. Ancak şuradaki yatay bandın hedefi de 17 civarlarında. Burada normalde trade işlemlerimizde şöyle bir strateji uygularız. Bakın şu yatay bandın yüksekliği kadar olan hareket ilk bizim take profit yani kar al hedefimizdir. Bu bölgeye gelindiğinde pozisyonumuzun yarısını kapatırız. Daha sonra bir bu kadar daha yükseliş gelmesini bekleriz ki diğer yarısını kapatalım. Dolayısıyla bu tür bir hareket gelmesi durumunda 22 liralara kadar yükselişlerin devamı gelebilir. Bakın bu da tam hedefini tutuyor. 1,414'lere kadar 22.06. Bu bölgeye kadar yükselişler gayet normal olacaktır. Burada da 1,618 gene önemli bir Fibonacci seviyesi. Dolayısıyla 25 liraya kadar bir yükseliş burada görebiliriz. Ve şunu da söyleyeyim, bunlar son derece makul hedeflerdir. 2023 içerisinde takip edilecek seviyeler olacaktır. Buradan hızlıca bir gram altına geçelim. Gram altında da bakın benzer bir durum, yukarıda 1058 kırıldıktan sonra daha önce görülmemiş yeni seviyeleri belirlemeye çalışıyoruz. Burada da ilk olarak 1597-1600 seviyesine kadar bir yükseliş bekleriz. Bunun da üstünde yukarıda 2944-3000 diyelim buna, 3000'lere kadar 1,618 seviyesi önemli bir seviyedir. 3000'e kadar bir yükseliş gayet normal karşılanır. Ancak tabii biz çok fazla uçmayalım hedefler konusunda. Öncelikle bir 1600'lere ulaştığımızı görelim. Sonrasında bu süreçte oluşan fiyat hareketlerine göre de yeni hedeflerimizi belirleriz. İlk olarak 1600'lere doğru burada da bir hareket beklentim var. Bu arada hafta içi gene sorular gelmeye başladı. İşte bir hafta sonra araba alacağım, altınımı gümüşümü satayım mı? İşte bir ay sonra 2 ay sonra bu sermayeye ihtiyacım olacak, bugünden satayım mı yoksa bekleyeyim mi gibi. Arkadaşlar bu kadar kısa vadeli öngörülerde bulunmak yazı tura atmaktan farksızdır. Defalarca da bunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer elinizdeki para arabayı almaya yetiyorsa 3 kuruşun 5 kuruşun hesabını yapmamanız gerektiğini düşünürüm hep. Çünkü burada onslarda beklediğimiz olası bir düzeltme gelecek olursa ve bu tarz bir düzeltmede arabayı almanız riske girecekse yukarıda 3 kuruşun peşine koşmamanızı tavsiye ederim. Söyleyebileceğim bir tek bu olur. Yarın ne olacağını ben de bilemiyorum. Kaldı ki onslar açısından baktığımızda oldukça kritik dirençlerdeyiz. Buralardan bir düzeltme gelmesi önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde, hatta belki 1-2 aya yayılan bir süreç olacak. Ya bunun da hesabını sizin yapmanız lazım. Bu süreç sizi sıkıntıya sokar mı, sokmaz mı? Bu riski alacak mısınız, almayacak mısınız? Bunun kararını sadece siz verebilirsiniz. Altın gümüş buradan yükselişe devam eder mi yoksa düşüşe döner mi sorusunun cevabını da yani bu dünyada hiçbir kimsenin verebileceğine ben inanmıyorum şahsen. Yazı tura atmaktan farksızdır çünkü. Evet, kısaca emtialardan da bugünlük bu kadar diyelim. Hafta içi tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.